moi mentalement. Mais il y a une autre personne que je souhaiterais associer à cette réflexion parce que quand je lui ai annoncé, parce qu'il y a eu tout le temps de la pandémie, un temps de mon accident, donc ça remonte à 2018-2019, qui s'appelait Jean-Louis Cohen, certains d'entre vous le connaissent. Et Jean-Louis était très très sensible à ce projet, il me disait « tu me tiens informé ». Et donc lui aussi nous a quittés subitement, de façon un peu absurde, suite à une piqûre d'insecte. Il a fait une réaction et il est mort, il a fait une crise cardiaque subite, il est mort. Bon. Ok. Donc hier, il y a eu cette réunion à Beyoğlu, qui était une idée pour essayer de voir comment on pourrait trouver des pistes pour demander une extension de l'inscription de certains quartiers déjà d'Istanbul dans la presqu'île historique, les murailles au patrimoine mondial pourraient être envisagées. Donc hier j'ai exposé mon point de vue, j'ai présenté certains exemples de Palerme, de Nice ou d'autres endroits, ok. Et en faisant cette présentation, et suite à tout ce que Coran m'a raconté cette semaine que j'ai vécue ici à Beyoğlu, à Büyükada, pardon, je me suis dit que la demande, il y a deux choses que je souhaiterais discuter avec vous aujourd'hui. C'est d'une part, réfléchir à l'extension de la demande patrimoine mondial Beyoğlu liée à Büyükada, je vais vous dire pourquoi. Et deuxièmement, se dire qu'on pourrait peut-être, à partir de Büyükada, et c'est une idée qu'on a développée avec un partenaire italien que Coran a déjà vu en meeting Zoom, sur le fait que Büyükada pourrait être un laboratoire de réflexion pour la protection et un développement économique intégré face au changement climatique des îles de la Méditerranée. Fransızca bilen var mı burada? Bana yardımcı olacak. Yok galiba, tamam. Şimdi bu en başından beri alayım. Işığın yokluğunda burada olmak tabii çok değişik bir duygu. Bu projeleri geliştirdiğimiz başka bir mimar arkadaşımız Jean-Louis Cohen de çok talihsiz bir şekilde bir arı sokması sonucunda kalp krizi geçirdi ve öldü yakın zamanlarda. Dün Beyoğlu'nda dünyadaki özel yerlerin korunması ile ilgili bir tartışma yaptık. Bunların arasında Palermo, Bologna ve Kamboçya vardı. Bir haftadır da Büyükada'dayım. Bu mekanların dünya mirası çerçevesinde değerlendirilmesi için ne yapılabilir? Bunları tartıştık. Bugün de bunu Beyoğlu ve adayı ilişkilendirerek devam edeceğiz. Özellikle Akdeniz kentlerindeki iklim değişikliğini de inceleyen bir laboratuvar olarak adayı kullanabiliriz diye söyledim. Ben hepsini çeviremem. Lütfen, teşekkürler. Yardım çok iyi olur. Aynen, tuvalet. Evet. C'était juste un complément, oui. Ah d'accord. Alors, pourquoi je me suis dit qu'on doit absolument, on devrait lier cette demande entre Beyoğlu et Büyükada. Parce que, en grande partie, ces maisons qui sont là, c'est cette population interculturelle qui avait développé, qui s'était implantée et qui avait fait que Büyükada était devenue ce qu'elle était, pardon, que Beyoğlu était devenu ce qu'il était, et ce qu'il reste dans notre mémoire et qu'on souhaiterait donc préserver, la mémoire et ce qui reste encore de nos jours, sur cette façon du vivre ensemble, et que c'est une grande partie, ce sont les personnes qui habitaient là, qui venaient ici, où ils rencontraient des traces d'installations plus anciennes, mais qui ont créé cette façon, cet art de vivre très particulier que l'on trouve ici à Büyükada. Evet, mutlaka Beyoğlu ve Büyükada'da bu hafızayı nasıl oluşturabiliriz? Bundan bahsetti. Daha çok Beyoğlu'nda yaşayan insanlar Büyükada'ya geliyorlar ve burada başka şeyler buluyorlar ve bunları değişik şekilde birbirleriyle
ilişkilendiriyorlar. Bu hafızayı ve bu mirası nasıl koruyabiliriz ve zenginleştirebiliriz? Bunları konuşmak istiyorum. Alors, d'autre part, je l'ai déjà dit hier, mais le processus d'extension, d'inscription UNESCO, dans un pays où il y a déjà un assez grand nombre de sites patrimoine mondial, n'est pas évident. Parce que chaque année, maintenant, il y a une grande sélection. Alors, il faut être malin aussi pour présenter un dossier. Certes, il faut que ce soit l'État qui décide. Il faut être inscrit sur la fameuse liste du gouvernement. Mais, Buyukada, c'est aussi un site naturel. Il y a des éléments hyper importants liés à cet aspect de Buyukada. Et donc, il faudrait que la demande pour Buyukada soit une demande mixte, c'est-à-dire patrimoine naturel et patrimoine kültürel et immatériel. Dün anlattığım gibi Türkiye'de çok fazla UNESCO sitesi var. Bir ülkede bu kadar fazla site varken yeni bir tanesinin böyle bir ortama eklenmesi hiç kolay bir iş değil. Bunun için çok detaylı bir liste eklenmesi gerekiyor. Devletle beraber çalışılması gerekiyor. Yalnız burada Büyükada'nın bir avantajı var. O avantajı da sadece herhangi bir sit alanı olmaması ama bunun dışında doğal sit alanı olması, yani kültür sit alanı olmasından başka doğal özellikleri de var. Bu onu diğerler arasında daha öne çıkartıyor. Alors, il y a un autre exemple en Méditerranée, parce que quand j'ai appris à Corinne que sur la Côte d'Azur, c'était l'hiver que l'on venait pour la villégiature, alors qu'ici, c'était l'été, il a été surpris. Je laisse de côté la Côte d'Azur. Par contre, il y a peut-être un exemple intéressant qui a été classé au patrimoine mondial, il faut voir comment. J'ai plus ça en mémoire parce que je n'ai pas travaillé sur ces classements. C'est le cas entre Tunis et Sidi Bou Saïd. Parce que la ville de Tunis était avec une lagune qui certes était une protection pour les invasions, mais qui l'été était vraiment invivable. Et donc, la bourgeoisie et les familles bellicales de Tunis quittaient Tunis l'été. Ils allaient à la Marsa ou à la Manouba, mais également, on va aménager ce petit site de Sidi Bou Saïd sur la colline. Et donc, c'est très très semblable à ce qui se passe ici. Evet, böyle bir sit alanı Güney Fransa'da var. Yalnız Güney Fransa'da oraya sadece kışın gidiliyor. Hava sıcak olduğu için. Büyükada'da bunun tam tersi var. Büyükada'ya yazın geliniyor. Yani iki değişik dinamik. Bunun bir benzeri de Tunus'ta var. Tunus'un burjuvazisi aynı şekilde Büyükada'da olduğu gibi yazın iki değişik şehre gidiyor. Bu şehirler galiba Sidi Bou Saïd var. Sidi Bou Saïd diye bir Evet. şeyde, tepede var. O tepe şu anda galiba benzer bir projeyle korunmuş. Evet. Hı hı. Dünya mirası herhalde. Evet. Alors, pour moi, ce phénomène de ces îles au milieu de la mer de Marmara, et là je parle en tant qu'expert de l'Union internationale de la conservation de la nature lycéenne, c'est quand même un phénomène géologique intéressant. Et pour l'UNESCO, c'est peut-être la piste maligne pour pouvoir attirer l'attention sur l'intérêt de ces îles et naturellement de la principale qui est Büyükada. Evet, diğer sitelere göre adanın en büyük özelliği bir ada olması. Ada olarak daha başka jeolojik özellikleri var. O jeolojik özellikler UNESCO nazarında değerlendirilirken onu mutlaka diğer projelerden daha öne çıkartacaktır. Alors, j'ai visité un musée, il est ce qu'il est, ici, à Büyükada. Je ne vais pas faire de commentaires sur ce musée, mais
ça m'a vraiment ouvert en disant oui, il y a l'information concernant la formation géologique et le déroulement de la vie ici et l'aspect botanique et zoologique qui est quelque chose d'important pour l'UNESCO de mettre en avant parce qu'il y a des endémiques végétales et également des spécimens zoologiques d'animaux qui sont spécifiques, Evet. qui doivent être protégés. Evet. İskele'de dün bir müze gezdim. Bu müze hakkında detaylı bilgi vermeyeceğim ama adanın jeolojik, botanik ve zoolojik özellikleri kayıt altına alınmış ve bu kayıtlar mutlaka UNESCO NASA'nda değerlendirilecektir. Bununla ilgili materyal mevcut. Adalar Müzesi'nin karşısında. Adalar Müzesi, İskele'deki müzeden bahsediyorum. Burada. Yok. Yanikova'da. İskele öyle mi? Ben bilmiyorum burayı. Alors, ceci étant dit, avec Michele Buffa, on a beaucoup réfléchi cet été sur qu'est-ce qu'on pourrait proposer. Donc on a discuté avec Coran plusieurs fois. Il y a une autre personne qui est associée à cette réflexion, qui est Nina Zaidan de l'Université du Liban, qui est la responsable du plan paysage à l'Université du Liban. Et on s'est dit, on n'a pas tellement travaillé sur la complexité des îles en Méditerranée. On a travaillé sur les grandes îles en Méditerranée, c'est-à-dire Crète, Chypre, Sicile, Corse, Sardaigne. Mais les petites îles, on a moins travaillé. Evet. Akdeniz'deki büyük adalar, büyük boydaki adalar yani Kıbrıs, Sardinya, Sicilya gibi adalar üzerine böyle çalışmaları daha önce Michele Buffa, Korhan ve Lübnan Üniversitesi'nden Nina Zeydani ile beraber yaptık. Yalnız burada daha büyük değil, daha küçük boyutlu bir adadan bahsediyoruz. Alors, pour mémoire, pour qui n'était pas là hier, Michele Buffa, qui vient de prendre sa retraite, était le responsable pour la région Sicile. Vous savez, en Italie, on a 4 régions autonomes qui ont plus de pouvoir, qui sont la Sardaigne et la Sicile, les grandes îles, le sud, non, on a 5, pardon, le sud, j'ai oublié les Autrichiens, là, les Crocchi et la Val d'Aoste. Dimentico sempre Crocchi. Et Michele était le dirigeant à la région Sicile du plan paysage. Ve çalıştığımız arkadaşlardan bir tanesi, İtalya'nın 5 tane otonom bölgesi var. Bu otonom bölgelerden 2 tanesi Sicilya ve Sardinya. Bahsettiği kişi Michele Buffa, Sicilya bölgesinin korunmasıyla ilgili kurumun başındaydı. Alors la Sicile, pour mémoire, c'est la plus grande île de Méditerranée. Akdeniz'in en büyük adası Sicilya. Et on retrouve toutes les influences, que ce soit les influences naturelles, mais également tout un processus d'occupation de la préhistoire jusqu'à nos jours de populations qui, ou de la Méditerranée ou d'ailleurs, sont venues et ont créé cette interculturalité. Et c'est pour ça qu'hier, j'évoquais le cas de Palerme pour Buyukada, parce que c'est le même creuset d'influence et d'histoire. Evet. Sardinya dikkat ederseniz... Donc, non, Sardaigne, Sicilia. Aynı yer değil mi? Evet. Sicilya, pardon özür dilerim. Yani o çizmenin ucundaki üçgen şeklindeki yer, pardon düzeltiyorum. Sicilya coğrafi olarak birçok etkileşimin tam ortasında kalıyor. Bu nedenle onun doğal yapısı bu etkileşimlerin kesişim noktasında, aynı zamanda yıllar içinde de değişik toplumların kesiştiği yer olmuş. Dünkü toplantıya gelmeyenler için dünkü toplantıda Palermo ile ilgili koruma projeleri konuşuldu. Palermo o Sicilya'nın da ucunda. Alors, cet été, avec Michele, j'étais dans un endroit qui est complètement différent. Un peu comme ici, c'est dans une île, donc un lac du nord de l'Italie, le lac Majeur, et il y a une ambiance qui ressemble beaucoup à ici. Et donc là, on a commencé à travailler sur une idée de proposer à Coran et à l'équipe ici que Buyukada devienne, au niveau de la Méditerranée, un laboratoire
de réflexion sur les petites îles de Méditerranée. Evet, çok güzel. İtalya'nın kuzeyinde Major Gölü diye bir yer var ve burası oranın iklim ve coğrafyası Büyükada'ya çok benziyor. Büyükada Akdeniz nezdinde küçük adaların değerlendirilmesi ve korunması için bir laboratuvar haline getirilebilir. Alors, ce type de travail, naturellement, pourrait être utilisé et aidé pour le fameux dossier Pour le le fameux dossier de présentation sur la liste donc, Evet. pour le patrimoine. Evet, mutlaka UNESCO Dünya Mirası listesine yazılması için bu özelliklerin mutlaka altının tekrar çizilmesi gerekiyor. Donc, c'est à vous, qui connaissez beaucoup mieux que Michele ou que moi le contexte du Canada, de réfléchir sur une définition d'une méthode avec une grille de traitement pour voir si ça fonctionne ici et à partir de là, pour la proposer et essayer d'obtenir un corpus au niveau méditerranéen sur le fonctionnement de ces petites îles, mais à tous les niveaux du patrimoine, c'est-à-dire le palimpseste complet du patrimoine, de la géologie au mythe. Evet. Büyükada değerlendirilirken tabii ki bu ilk örnek olacağı için bir tanımlar ve metodlar ve süreçler hazırlanması gerekiyor. Bu tanımlar ve süreçler bir örüntü haline getirilip başka benzer adalar içinde, bu boyuttaki adalar içinde kullanılabilir. Alors, il faudra établir cette méthode, cette grille de traitement, et ma formation d'origine géographe et le fait d'avoir beaucoup travaillé avec les archéologues font que je privilégie toujours la cartographie. Et de nos jours, on a la chance d'avoir une possibilité de cartographie. En France, on est GIS, système informatique, où on peut, à partir de la base de la forme, la géologie, rajouter en continu et avoir un travail évolutif. Benim kendi eğitimim coğrafya, çok arkeologlarla çalıştım. Şimdi çağımızın en büyük avantajlarından bir tanesi elektronik coğrafi bilgi sistemleri. Coğrafi bilgi sistemlerinde bir haritanın üzerinde o mekanda bulunan bütün detaylar değişik katmanlar halinde sunulabiliyor. Alors, la méthode que je propose, elle est basique quelque part, mais c'est celle que j'ai appliquée et qui finalement fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est savoir l'analyse géologique, comment ce territoire s'est formé, parce que c'est à partir de là que l'on peut comprendre l'implantation humaine aussi. Evet. Bu çalışmaya tabii ki çok basit gelecek şu anda size anlattığım zaman ama jeolojik çalışmayla başlamak çok önemli. Çünkü jeolojik olarak çalıştığınız zaman buradaki insan yerleşiminin de burada nasıl gelişmeye başladığını hemen anlayabilirsiniz. C'est à partir d'un site, on parlait tout à l'heure, certains n'étaient pas encore arrivés pour Istanbul. Je veux dire, c'est des sites qui portent en eux, avant que les hommes arrivent, une telle puissance, une telle force que c'est là que les hommes vont s'installer. C'est évident qu'Istanbul, avec le Bosphore, la mer de Marmara, les Dardanelles et tout, c'était un site, waouh! Les hommes, quand ils apparaissent sur cette planète, ils vont s'installer là. Evet, insanların neden bir mekana gelip oraya yerleşmeye çalıştığını anlamak çok kolay değil. Bunun üzerine mutlaka düşünmek ve çalışmak gerekiyor. Boğazları ben de görsem ben de yerleşirim diyor yani. Evet, Boğazları ben de görsem ben de yerleşirim. Çünkü çok aslında kritik bir yerde. Dedim. Alors, ce type d'approche, c'est un peu long, mais c'est facile parce que bon, il suffit d'avoir les cartes géologiques, les zoologues, les botanistes et tout ce qui s'ensuit. Et là, on a le mapping de la réalité physique. Même on peut avoir un mapping historique de l'évolution, surtout pour la botanique, encore plus que pour la zoologie. Parce que la botanique, si on partait faire une promenade, ne serait-ce que dans le jardin de Coral, je pourrais vous dire que la majorité des plantes ne sont pas des plantes originaires de la Méditerranée. Les premières, elles sont là en face de moi, ce sont les agrumes.
Evet, bu tür bir yaklaşım aslında başlangıcında çok basit gibi gözükse de bunun içine başka uzmanlık alanlarından insanlar geldiği zaman bu iş daha karmaşıklaşacak. Şimdi örnek vermek gerekirse Korhan'ın bahçesini gözlemlediğim zaman burada aslında bu bitkilerin hiçbirinin buraya ait olmadığını, buraya daha sonradan getirdiklerini hemen anlayabilirsiniz. Alors vous avez les bougainvilliers, les néfliers, tout ça, ce n'est pas méditerranéen. Il y a 200 ans, si on était venu ici, il y aurait eu des gens, mais pas ces plantes dans leur jardin. Evet, bu bahçede gördüğünüz çiçekler, 2 tane çiçek ismi verdi. Onların Türkçesi begonvilya. Mimoza bir tanesi. Nefriye Malta. Bunlar Akdeniz bitkileri değil kesinlikle. 200 sene önce buraya gelmiş olsaydık bu bitkileri burada göremeyecektik. Bu bitkileri burada yaşayan insanlar buraya getirmiş ve implant etmişler. Alors, petit aparté, mais c'est quand même passionnant parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur ça, c'est le voyage des plantes. Et donc le voyage des plantes, ici en Méditerranée, on est vraiment dans une zone de croisement des plantes. Donc on va ramener des plantes d'Orient, beaucoup de plantes d'Orient, on les acclimate chez nous et de chez nous elles partent en Amérique et on ramène des plantes d'Amérique. Donc est-ce qu'on peut imaginer la cuisine turque, la cuisine italienne sans tomates? Non. Et pourtant ce sont des Américaines. Evet, bitkilerin yolculuğunu takip ederek buradaki etkileşim alanlarını bulmak güzel bir metot. Çünkü mutfaklar da benzer şekilde bu şekilde gelişiyor. Örneğin domates örneğini verdi. Evet. Domates buradan, burada bütün mutfaklarda bulunuyor ama aslında domates buraya Amerika'dan geldi. Alors les agrumes aussi, c'est quelque chose de fantastique parce que le premier agrume qui est introduit en Méditerranée, c'est les armées d'Alexandre le Grand, 400 avant Jésus-Christ, et il ramène quoi? Le cédrat, Citrus medicus. Et ce cédrat va être diffusé en Méditerranée par qui? Par les Juifs. Parce que c'est une des plantes rituelles, une des fêtes religieuses juives. Alors après, il y a l'exemple que j'adore citer, qui est celui de l'orange douce. Parce qu'on introduit d'abord l'orange amère, et les marins portugais vont ramener 17e siècle, 18e, l'orange douce. Et de partout en Méditerranée, on l'appelle comment? Portugal. Moi, dans mon dialecte, c'est Portugal. Le portugais. Evet. Agrum diye bir bitki dedi. Agrumun Türkçesi Narenciye. narenciye. Evet, narenciye. Büyük İskender tarafından bu bölgeye getirildi. Narencia, en italien, c'est arancia. Evet, daha sonra Büyük İskender tarafından getirildiğinden sonra Yahudiler tarafından Avrupa'ya yayıldı. Çünkü ayinlerde kullanılan bitkilerden bir tanesiydi. Benzer şekilde portakal adı da oradan geliyor. Portekiz'den geldiği için ve portakal diyoruz ve oraya gittiği için diyoruz. Donc ça, c'est un travail de longue haleine, mais c'est facile d'obtenir rapidement les cartes. C'est quoi? C'était comme ça. Ça a évolué, même de notre mémoire à nous. Ça évolue. Parce que, je prends l'exemple, je retourne à Nice. Quand vous êtes à Nice aujourd'hui, et que vous regardez les montagnes autour de Nice, ou Menton, la ville où je vis, c'est boisé. Mais si vous avez des yeux perspicaces comme les miens, parce que c'est mon métier, vous voyez que ces endroits boisés, il y a les terrassements. Parce qu'on cultivait. Donc jusqu'à la fin du 19e, début du 20e siècle, les anciennes photos nous montrent que c'est pas du tout boisé comme c'est maintenant. Donc il y a une évolution en continu de l'occupation des végétaux sur nos territoires. Evet. Şimdi bu coğrafi bilgi sisteminde aslında bir örneği Nice'den verdi. Nice'de oraya gittiğinizde dağlara baktığınız zaman dağlarda teraslar olduğunu fark edeceksiniz. Bu teraslar aslında zamanında orada yapılan tarımdan kalan şeyler. Hatta eski resimlere bakıldığı zaman bu coğrafyadaki o teraslardaki değişiklikler de fark ediliyor. O fotoğraflar aslında orada başka işlerin de yapıldığının kanıtı. Alors pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que bien, les hommes arrivent. Et donc les hommes arrivent et il faut qu'ils s'installent. Qu'ils s'installent et qu'ils
puissent vivre et organiser leur vie. Et donc, ils vont apprivoiser les territoires. Et donc, c'est spécifique aux îles où vous avez des endroits très, très particuliers, comme l'île de Pantelleria, par exemple, où vous avez des jardins qui sont plus petits que cette pièce, parce qu'autour d'une plante, on va mettre une clôture de pierre pour protéger non seulement la plante des prédateurs, mais aussi la protéger pour pouvoir capturer le peu d'humidité. Evet, insanlar geldiği zaman ilk ihtiyaçları, en basit ihtiyaçları, barınma ihtiyaçları. Benzer yerlerde adalara gittiğiniz zaman, bir ada örneği verdi, olayı kaçırdım. Pantelleria Adası'nda, orada bitkilerin etrafında onları korumak için binalar yapıldığını göreceksiniz. Değil mi? Yuvarlak bir duvar. Merkezde bir ağaç o kadar. Yani sadece bu ağacı korumak için bir yapı Alors, yapıldı. ce qui est très intéressant aussi dans nos îles de Méditerranée, c'est le problème de l'eau. L'eau est à la fois l'eau amie, on en a besoin pour vivre, mais c'est aussi l'eau ennemie, parce que quelquefois l'eau cause des ravages. Et donc si on sait aménager le territoire, on peut contrer le côté ennemi du territoire, mais en même temps capturer l'eau de façon amie. L'eau pour boire, pour cultiver, et donc on a de partout des systèmes qui se ressemblent énormément. Hier je parlais des kanates arabes qui sont toujours en fonction à Palerme, mais je suis sûre que si j'avais plus de temps et que j'aille me promener avec attention, je découvrirais tous les systèmes de petits canaux qui étaient faits pour récolter l'eau, avec des points où on rassemblait l'eau, et même quelquefois on avait des citernes souterraines pour protéger ces bassins d'eau de l'évaporation. Evet, Akdeniz'deki bütün mekanların ortak özelliği suyun çok kıymetli bir şey olması. Su hatta bildiğiniz gibi topluluklar arasında savaşa neden oluyor. Akdeniz'in başka noktalarına da giderseniz Türkiye'deki gibi su sarnıçları, su kanalları, Palermo'dan bir örnek verdi. Oralarda da rastlayabilirsiniz. Suyu takip etmek de mekanları anlamak konusunda aydınlatıcı oluyor. Alors, on va être rapide parce qu'on ne va pas énoncer tout au niveau de l'occupation humaine, mais il y a les gens de tous les jours, hein, comme nous, et puis il y a les gens de réflexion, c'est-à-dire qui concernent les communautés religieuses. Hein. Donc l'installation n'est pas tout à fait la même, mais c'est aussi des zones de refuge, les îles. Hein. Donc c'est des zones de refuge, c'est des zones aussi dans les périodes politiques agitées qui vont être, je prends l'exemple italien, par exemple au moment du fascisme, on n'envoyait pas dans les camps de concentration, hein, on était plus modéré, on envoyait sur les îles les opposants. Hein. Ça a été le cas de Bourguiba, quand Bourguiba est déchu, on l'envoie sur une île, hein, au large donc de la côte tunisienne. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont intéressants à prendre en compte. Et puis arrive un moment un peu dans toutes ces îles, et en particulier ici, qui est le moment de l'éclectisme, du tourisme, parce que le niveau de vie de la population des grandes métropoles comme celle d'Istanbul augmente, il y a une certaine aisance et on apprend l'habitude de la villégiature, c'est-à-dire qu'on va aller passer la saison sèche, chaude, à un endroit plus ventilé, plus agréable à vivre, et ces îles vont devenir des lieux de villégiature. Evet, şimdi insanların yerleşmesiyle ilgili bahsetmişken adalar aynı zamanda bir refüj, yani sığınma mekanları. Bunları İtalya'da da burada da kullanıldığı gibi İtalya'da da bu şekilde kullanılıyor. İtalya'da faşizm olduğu zaman rejim muhaliflerini öldürüp hapse atmak yerine daha çok bu İtalya'nın adalarına gönderiyorlar. O adalarda kontrol altında kalıyor. Tunus'un kurucusu Habib Bourguiba da iktidarını kaybettiği zaman Tunus'un açığında bir adada saklandı. Napolyon da öyle olmuştu galiba. Daha sonra bu adalar, kalabalık yerlerin yakınındaki bu adalar
eklektizme uğruyorlar. Çünkü adanın yakınındaki asıl merkezdeki nüfus belli bir eşiğin üzerine çıktığı zaman bu adalar birazcık oturanların sığınma mekanları haline dönüşüyor. Şu anda Büyükada'da olduğu gibi buraya birazcık daha rahat zaman geçirmek için böyle kısa tatillere geliyorlar. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de conserver ce patrimoine important de ces îles, et en particulier ici, le patrimoine de Büyükada? Il y a deux aspects. Il y a le regard des gens qui sont des spécialistes, qui sont des scientifiques, comme notre ami Coran. Mais ce qui est intéressant, c'est de croiser ce regard du scientifique avec le regard de qui vit ici. Parce que si ça devient uniquement des musées, ça perd complètement un intérêt. Ce qui fait le charme de ce lieu, c'est que c'est un lieu vivant, et c'est la même chose pour les autres îles. Donc il y a la nécessité, puis il y a un autre regard, le regard des gens externes comme moi, qui viennent. Certes, il faut modérer l'afflux des tourismes, savoir canaliser, faire un tourisme différent, certes, mais il faut croiser ces trois regards. Evet, bugün burayı korumak için ne yapabiliriz diye düşünürsek, şimdi elimizde 3 bakış açısı olabilir. Bu bakış açılarının ve algıların yönetilmesi gerekir. Bunlardan bir tanesi bu alandaki uzmanların görüşleri. Bu uzmanların görüşlerinin anlaşılması gerekir. İkincisi bu tür yerlerde yaşayanların bu yerler hakkındaki algıları ve görüşleri. Üçüncüsü de benim gibi dışarıdan gelen, bazen turist olarak buraya gelen insanların görüşleri. Bu görüşlerin hepsinin, yani uzmanların, burada yaşayanların ve dışarıdan gelenlerin algılarının kesiştiği noktalar var. Bunların değerlendirilmesi gerekir. Alors, moi je n'ai qu'une vision très théorique en réalité. Mais c'est à vous qui vivez ici, qui le fréquentez davantage, de réfléchir et de faire des propositions. Donc avec Michele, on connaît bien certaines petites îles autour de la grande île, parce que quand on est à Palerme, on dit je vais aux îles, comme si Palerme c'était la terre ferme. Bon, c'est comme ça. Hein. Donc on a pensé à des axes stratégiques. Les axes stratégiques pourraient être toutes les formes de patrimoine, de la géologie aux histoires. Naturellement, il y a l'architecture, il y a la grande histoire, mais aussi le ressenti, les petites histoires qui font le tissu humain de ce territoire. Les infrastructures, comment on a aménagé ce territoire et comment on a construit sur ce territoire. Et en identifier aussi les qualités de vie. Tout cela dans un cadre socio-économique, culturel de développement, d'autant plus aujourd'hui avec la crise climatique. Comment faire avec cette crise climatique? Evet, bu adanın dünya mirasına katılması göz önünde bulundurulduğunda stratejik açıdan 3 ana strateji ele alınabilir. Bir tanesi biraz önce bahsettiğimiz gibi jeolojiden tarihe kadar uzanan bu adada neler olduğunu değerlendiren bir strateji. İkincisi bu ada üzerinde birincisinden bağımsız olmak üzere insanların yaptığı şeyler, yani yapılar. Bu bir strateji olabilir. Üçüncüsü de iklim değişikliğini de hesaba katarak bu adaların üzerindeki yaşamdaki sosyoekonomik yaşamdaki değişikliklerin sistematik olarak ele alınması olabilir. Var mı Atatürk? Alors pour cela, peut-être qu'on pourrait mettre en place une structure d'analyse des différents processus. Bunun için de değişik süreçlerin nasıl analiz edileceği, daha önce bunu aslında söyledik, bu yani süreç, tanım ve süreç hazırlanması gerekiyor. Et on en parlait souvent avec Ishik pour d'autres lieux aussi, cette problématique de mettre en place ces structures d'analyse du processus, puis définir des typologies d'intervention, parce que certes il va falloir faire des interventions, mais elles doivent être concertées avec les sachants
et les utilisateurs et les habitants. İçinde bir bilim adamlarının ve oturanların da olduğu topolojiler kullanılarak süreçler geliştirilmesi gerekir. Evet, yani süreçlerin analiz edilmesi. Süreçlerin analiz edilmesi gerekir. Yani bunun içinde hem bu işin uzmanları hem de burada oturanların da olduğu, burada yaşayanların olduğu süreçler. Et peut-être aussi, pour terminer, Bitirmek için analyser et comparer les résultats ici, mais avec les autres îles, pour voir comment on peut élaborer une méthode à proposer qui peut sortir de Méditerranée. Nous, on a travaillé entre nous parce qu'on est bien entre nous, les gens de la Méditerranée, mais on peut aussi sortir de cette Méditerranée. Evet. Parce que nous sommes un modèle. Evet, Akdeniz'de bu ada için bir metod geliştirildikten sonra bu metodun geçerliliğini kanıtlamak için bu metodun öncelikle yanındaki başka adalarla karşılaştırılması lazım. Oradaki elde edilen sonuçlar ne derece değerli. Bundan sonra da aynı model alınıp Akdeniz'in dışında başka yerlere götürülüp oradaki benzer yerlere uygulanarak onun geçerliliği test edilebilir. J'ai trop parlé. Çok konuştum. Maintenant, c'est à vous. Evet, artık konuşma sırası sizde. Galiba moderatöre ihtiyaç da yok. Çok yakın oturduğumuz için isteyen bir salonda oturur gibi karşılıklı söz olarak zannedersem tartışabilir. Yalnız çeviri için ne On a yapabiliriz? peut-être fait. Yanına mı oturmak gerekir yoksa Tayfun da Fransızca biliyor. Benim Tamam, yatağımın Tu sais, arkadaşı. Coran, Plan. peut-être qu'il y a une baisse d'attention. buyurun. Pınar Kaleler dağıldı, karınlar da acıktı diyor. Hristiyan. Biraz sonra ne olacak? Evet. Pınar sen yapacağız. yapmak ister misin? Ben yoruldum. Gel sen. Bu şeyin kesişimsel bir yaklaşım getirme meselesini sorgulamak, yani çok yönlü bir mesele aslında bu adalet süreci ve bir yönetim planı, plan de gestion dediğimiz, yani bu şeyin hazırlanması aslında çok farklı şeylerin birbiriyle etkileşim içinde olduğunu, bizim o eski bildiğimiz nesneleştirici bakışla inşa ettiğimiz gerçeklikten başka tür şeyler içerdiğini gösteriyor. Yani bunların aslında failler olarak, nesnelerin de failler olarak devreye girdiği yeni bir dünya tasavvuru bu aslında. Yani bilmiyorum, antroposen sonrası dediğimiz dünyanın aslında özelliği de bu. Şimdi adada mesela şeye baktığımız zaman kültürel miras envanterine binaların bir kısmını görüyorsunuz. Onların da nasıl, hangilerinin değerli, hangilerinin değersiz olduğunu şey yapacak, yorumlayacak ve bunu canlı tutacak. Çünkü arşiv bir katastroftur aslında. Bir şey arşivlemek demek, öldürmek demektir ya, değil mi? Yani bir travmatik bir süreçten geçiyor, onu bir şeye kapatıyorsunuz. Müze de öyledir. Oysa arşiv canlı tutacak olan şey nedir? Onu bir şeye açmaktır. Sürekli bu temsilin her zaman bir sınırının olduğunu fark etmektir. Mesela bu yatay yollar meselesi, adaların Rus esirlere yaptırılan yatay yollar, Fransız komutanların yaptığı bu birinci çember. Ya da bununla gerilim ilişkisi içinde olan şu dikey ortaçağ referanslı patika, Hristos yokuşu. Şimdi bu ikisi arasındaki tansiyon mesela, Fenerbahçe'de var bu tansiyon aslında modernleşme sürecinde. Yani iki farklı şeyi aslında ortaya koyuyor mekan. Bir tanesi bir başka tür millet modernleşmesinin, yani Abdülhamit zamanındaki modernleşme şeyinin aslında bir temsil sahnesi, Hristos yokuşu. O Promenade des Anglais dediğimiz dünyadaki ilk örneklerden bir adada, yani o Macar Caddesi, Prinki Boyat Kulübü ile Aşağı Macar arasındaki bağlantı sonra birleştiriliyor. O yatay çember, Rus esirlere yaptırılan yatay çember, üzerinde Giacomo ile başlayan ilk yerleşimler oluşuyor. Onun dışındaki temaşa-i tabiat fikrini sergileyen büyük çember, büyük tur dediğimiz. Şimdi bu morfolojik şey bile kültürel miras envanterine bakın yok. Ya bunlar olmadan, bu ilişkiler kurulmadan bir dokunun, bir bütünün korunması nasıl mümkün olabilir? Onun amaçlarını, yapılış şekillerini, oraya mesela belediye kalkmış beton şeylerle kaplamış şeyin önünü. Değil mi? Splendid'in önünü mesela. Ya peki bu bir şey mi? Yani hani dün de Santa Maria'nın o güzel geçit postacılar sokağı şeyi açılıyor. Orası Arnavut kaldırı mıydı bildiğimiz. Beton kilit taş konmuş şimdi yerine.
Şimdi bütün bu Ayayorgi'ye çıkan, Manastır'a çıkan patika vesaire. Bunların hepsinin aslında kendilerinin de konuşması lazım. Çünkü onları konuşturacak olan da gene bu sorgulama. Yani biz tek yönlü hep biz konuşuyoruz onların üzerine. Halbuki onları konuşturmak lazım. Yetimhane için de öyle. Ya onların anlatacağı şeyler var ve biz buna hiçbir zaman vakıf olamayız. Nasıl hani atları ne söylediklerini bilmiyorsak, ne kadar acı çektiklerini, çekmediklerini, onlar hakkında konuştuk sürekli. Aynı şey kültürel miras için, bütün canlılar, cansızlar, her şey için geçerli. Şimdi burada bambaşka bir metodoloji öneriyor ve 2019'da bir dosya ilettik biz Kültür Bakanlığı'na. O dosyayı sivil toplum hazırladı. Belediye hazırlamadı. Evet, belediye başkanının imzasıyla Kültür Bakanlığı'na gitti o dosya ve orada bekliyor. Bizim şimdi bunu yeniden canlandırmak için daha güçlü bir şekilde bugün yaşadığımız bütün problemlerin aslında temelinde bir yönetim krizi olduğunu, bunu böyle söylemeyebiliriz ama daha iyi bir yaşam şeyini sağlayabilmek için bulunmuş teknikler var ve aslında bu uluslararası normlar, UNESCO'yu ne kadar beğenmesek de UNESCO da kendini sorguluyor. Bu açıdan kültürler arası bir eşitlik platformu oluşturmaya çalışırken 2 Dünya Savaşı sonrasında bugün artık canlılar ve cansızlar arasında bir eşitlik platformundan, daha farklı bir kozmopolitizmden, ekolojik bir kozmopolitizmden söz etmeye başladı UNESCO'da. Bu çok önemli bir eşikte dünya şu anda ve biz de bu eşikteyken kendi şeylerimizi, yaptıklarımızı gözden geçireceğiz. Gözden geçirmediğimiz takdirde zaten saplanıp kalırız. Aynı o kültürel miras envanterindeki şeyler gibi. Yani bunları canlandırmak için sınırsız ve sonuçsuz bir uğraş gerekiyor. Bu problematiği kavrayabilmek gerekiyor. Yeni bir şeye giriyoruz. Bu bildiğimiz modernite değil. Farklı bir modernite alt başlığı yer alıyor. Akdeniz. Çünkü bu modernite aslında paylaşıldı biliyorsunuz. Rönesans'tan beri yani Paladyen villalar işte bir yaşantı biçimi ortaya koydu ve bu sonra sayfi yaşantısına yol açtı. İlk başta bir üretim mekanıydı bu villalar. Daha sonra parsellere sıkıştı ama gene aynı hizmet modelini benimsedi. Yani eğlence, sayfiye ama bunu yaygınlaştırdı orta ve alt sınıflara. Hatta yani artık proleterler de aynı stratejilere sahipler. Sermaye sahipleriyle neredeyse tüketmek, ortalığa atmak ve belediye temizlesin. Çöpleri belediye temizlesin. Atık suları belediye arasın. Halbuki öyle değildi. 87'ye kadar burada sular kullanılıyordu, geri kazanılıyordu bahçelerdeki falan. Yani bütün bu meseleyi yeniden sorgulamanın zamanı geldi. Çok teşekkür ediyoruz bu açıdan. Işık da bu grubun içindeydi tabii ki. Bu başvurması hazırlanırken. Çok değerli çalışmalar yaptı. Şu anda Antwerp'te olan tabii Yonca arkadaşımız Yonca Erkan. O da çok faydalı. Evet. Bu işe çok büyük destek veriyor. Geldiğiniz için de ayrıca zaten çok teşekkür ediyoruz. Soru sormak, katkıda bulunmak isteyen herkesten bekliyoruz. Hocam bu canlılar ve cansızlar temelindeki, yani eşitliği temelinde bir paradigma değişimine gitmek istiyor UNESCO gibi bir anlam. Hani o temelde bir literatür oluşmaya başladı mı? Hani bizim böyle bakıp inceleyebileceğimiz, önerdiğimiz, hani belki katkı sunarken sivil toplum inisiyatifi olarak. Ben ta 1906'lara gidip Ferdinand de Saussure'un genel dil bilimi derslerinde imgeyi açıklarken gösterileri, onun da bir imge olduğunu söylemesinden, Derrida'yı falan kastetmiyorum. Onlara kadar gelmeye gerek yok. Diyor ki zihinseldir diyor. Dolayısıyla bizim aslında doğa dediğimiz şey de aslında bir çağ. O da zihinsel. Dolayısıyla biz nesneleştirdiğimiz zaman aslında köleleştiriyoruz. Her şeyi. Yani insanları değil sadece, köleleştirici bir şeyin aslında kalıntısı. Ta Roma döneminden gelen bir şey kapitalizm aslında. Yani kapitülasyon çağı dediğimiz çağ aslında sanayi devrimiyle başladı ama ondan önceki şeylerde hep bu nesneleştirici, köleleştirici şey var. Eşya, şey olmayacak şeylere şey demek. Onları şeyleştirmek. Bizim bilim dediğimiz şey aslında gözümüzü kamaştırırken aslında bu gerçeği de gizledi. Hani Latourien bir şey var bunun arkasında. Eğer literatür diyorsanız, hani Saussure'un belki öncü şeyi, Ferdinand de Saussure'un metinlerinde var bu ama
Lacan tabii sorguladı falan. Derrida sonra hani ama bugün zaten De Scola'dan söz ediliyordu. Bilgi Üniversitesi'nin kitabı çıktı falan. Bugün artık zaten çok yaygın bir şey. Literatür olarak zaten şu anda bütün dünya bunu konuşuyor aslında bakarsanız. Kendisine ama soruları soracağımız için yani kasa konuşmacı ben onun yerine cevap vermeyeyim. Elif de burada belki söylemek istediğim şeyler olabilir mi bu konuda? Yani soruları duyalım sonra belki de. Evet. O zaman Christian'a bir soru sorabilir miyim? Dün Beyoğlu'nda ne hissetti, şu an Büyükada'da ne hissediyor? Nasıl bir hava hissettiriyor, nasıl bir ambiyans? Quel était ton ressentiment hier à Beyoğlu et quel est ton ressentiment aujourd'hui à Büyükada? Comment c'est différent? Est-ce qu'il y a des similitudes? Alors, mon ressenti de la soirée d'hier, de ce matin, je ne suis pas sortie du jardin, non, mais par mon métier d'analyse de territoire, cela me semble évident qu'il y a des liens entre ce centre urbain qui est très différent de ce qu'il a été au moment où on a commencé à construire ici. Et c'est ça qui est peut-être intéressant, c'est de retrouver pour Büyükada, c'est ce qu'on disait hier, quels étaient vraiment les fils conducteurs qui ont amené à avoir cet endroit très particulier. Mais c'est un endroit qui maintenant devient le samedi soir, tout le monde veut aller là, mais c'est pas la réelle vie de Büyükada. Il vaut mieux y aller un lundi matin où là on ressentira la vraie vie de Büyükada encore aujourd'hui. Mais le lien avec ces endroits comme ici me semble intimement lié. Et donc on ne doit pas les séparer pour présenter le projet. Evet, hissettiklerim, bugün hiç bahçeden çıkamadım dedi, bugün bütün gün buradaydım. Şehir merkezi, şehir merkezi mutlaka yapıldıktan beri bu ana geldiğine kadar birçok değişimden geçti ve aslında hiç alakası yok. Ve Büyükada'yı anlamak için de buraya cumartesi değil, belki bir pazartesi sabahı gelmek gerekiyor. Çünkü çok yanlış bir algı, cumartesi mekanlara gitmek çok yanlış bir algı oluşturuyor. Bunları pazartesi sabahları görmek gerekir diyor. Ama birbirine çok bağlı Bu kadar yaşanmış bu evreye, o özgüne dönebilme şansı nedir Büyükada'nın diğer Akdeniz ülke adalarındakine kıyaslanırsa? Var mı bir umudu? La question c'est, compte tenu de tout ce qui a été vécu à Büyükada, etc., et en comparant aujourd'hui, en considérant aujourd'hui le point où Büyükada est venu, est arrivé, quelles sont les chances pour pouvoir revenir en arrière, que Büyükada regagne en fait son caractère original? Alors, on revient jamais en arrière. Asla geçmişe dönemeyiz. Par contre, on peut regagner une qualité de vie à Büyükada. Il y a certainement des éléments, il faut faire le point, je pense, aujourd'hui de qu'est-ce qui reste de positif et qu'est-ce qui est négatif. Et on met ça sur une balance et on analyse. Et après, on peut trouver peut-être des pistes, des solutions pour améliorer la qualité de vie et faire que ce lieu soit réellement un lieu attractif et pas uniquement un lieu touristique. Même si j'ai cédé au fait que j'ai acheté une couronne avec des marguerites, parce que ma belle-fille, elle s'appelle Marguerite. Et pourquoi pas, après tout, acheter ces couronnes, hein? Donc il faut avoir une finesse de perception, et il y a des éléments vraiment négatifs qu'il faut progressivement faire comprendre qu'on doit abandonner ce type d'attitude, de façon de faire, mais revenir en arrière, non. C'est comme si demain on disait c'est fini, plus d'électricité, on allume à la bougie. Non,
la vie évolue et les gens simples, il y a des gens simples au Canada, eux aussi ils ont droit à la modernité et à un certain confort, mais il faut les éduquer. Et en particulier les enfants des écoles, il faut les éduquer pour rentrer dans la modernité, mais de façon compatible avec un passé, avec une histoire, avec un patrimoine. Evet. Evet, ilk söylediği şey asla geçmişe dönemeyiz ama yaşantımızı iyileştirebiliriz. Şu anda elimizde pozitif ne var, negatif ne var, bunların hepsini bir tartıya koyarız. Bu tartıya koyduktan sonra herhalde diyalektik düşünüyor. Bunların arasında bir arayol bulunabilir. Şimdi ben de buraya geldiğimde aşağıda satılan çiçeklerden, taşlardan bir tane aldım diyor. Şimdi bu diyor tabii ki buranın hakikati değil ama bunu kaldırmak demek de neredeyse artık bundan sonra elektrik kullanmayalım, mum kullanmaya başlayalım demeye benzer. Yani artık bazı açılardan geçmişe dönmek nasıl mümkün değilse diğer alanlarda da geçmişe dönmek mümkün değil dedi ve sonunda da her şeyin başı eğitim dedi. Çocukların tam bunu demedi ama onu demek eğitim, her şeyin başı eğitim dedi. Çocuklara küçükten itibaren mutlaka bir patrimoine yani bir miras bilinci aşılanmalı. Bu şekilde daha iyi olur. Ama bunun kanun çerçevesinde hani bazı şeyleri biz böyle kültür varlıklarını korumak adına bilinçli bir grup var ama bir şeyleri yaptıramıyoruz. Hani kanunlaşması ya da bir şey kurulması falan gibi gerekiyor ama hani yukarıdan bir güç veya UNESCO'nun böyle zor bir uygulaması veya bu olursa gibi bir yaptırım şeyi olabiliyor mu kanuni olarak? Eğitimi vermek evet bir 50-100 yıllık bir süreç. Ama artık bazı şeyleri kaybetmememiz, artık hani hiç değilse sonları değerlendirebileceğimiz bir süreçte artık hani kaybetmek, vaktimiz ve zamanımız azaldı. En azından özgünlerimizi koruyabilelim. Ben de bunu kişisel olarak yapmaya çalıştım. 2 dönem belediyeye bununla ilgili KUDEV'e bir dosya hazırladım. Bazı restorasyonda özgünleri adanın kendi içinde korumalıyız. Dışarıdan belirli bir restorasyon için gelen ekiplerin her restorasyonda hep özgünü kaybediyoruz. O yüzden içeride bir oluşum olmalı gibi böyle bir konservatör arkadaşlarla birlikte bir şeyler sunduk ama hep böyle iyi niyetli sunuyoruz. Sonra öbür yönetim geliyor gene sunuyoruz. Hep sunuyoruz yani ama bunu hep böyle kanuni olarak bir yaptırım uygulayabileceğiniz büyük bir güç var mı? C'est parce qu'il n'y a pas une autorité qui enforce certaines choses. Tous les travaux qui ont été faits par la société civique n'ont pas abouti à un résultat satisfaisant. Donc, elle demande est-ce qu'il est possible d'avoir une force autoritaire qui va renforcer ça comme UNESCO ou bien une autre organisation qui a l'autorité d'enforcer des choses? Ou bien est-ce que c'est une bonne approche? Pour moi, c'est pas une bonne approche. C'est l'éducation la bonne approche. Doğru yaklaşım polis değil, eğitim. Genel şey. Özet olarak. Biraz aslında şunu söylemek istiyorum. Siz kendinizden şu örneği verdiniz ya. Bizler hani bilinçli olan bir kesim var ve bu bilinçli olan kesim bir sürü aksiyon alıyor. İşte savunuculuk da yapıyor, işte bir araya geliyor, bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Ama bunu aslında siz yapabiliyorsunuz çünkü belli bir o farkındalık eğitimini almışsınız ve gerçekten içinize sindirmişsiniz. Ama bir yandan adadan bahsederken daha dezavantajlı olan kesimden olan insanlar da burada. Öyle bir nüfus da var. Genellikle de o nüfusun böyle konularda en nasıl diyeyim eksikleri aslında bu eğitim oluyor. Eğitim nasıl bir eğitim? İşte bu tarihi yani kültürel mirası sahip çıkma, onun değerini gerçekten anlamak gibi. O yüzden aslında biraz onu da vurguluyor. Yani o kesime ulaşılabilir ve o kesimi de aslında eğitebilirsek aslında çok organik olarak onları bu kesime çekmek, bizlerin olduğu kesime çekmek ve birlikte bir savunuculuk
yapmak ve bir değişime başlatmak gibi anlaşılabilir. Yani biraz o şekilde ben yorumluyorum. Bir şöyle bir ilişki var yalnız. Biraz kapalı uçlu bir koruma modeli var Türkiye'de. Yani bürokratik bir şey olarak gerçekleşmiş ve sekülerleşmemiş bir model. Yani kamu gücünü kullanan, kendi kamu yararı kavramını temsil eden bir seçkin sınıfı olarak algılanıyor kültürel mirası korumak isteyenler. Buna karşılık da tabii bir tepki hareketi olarak da bunlar halka işkence etmek için, işte bize zorluk hatta rüşvet almak için. Yani burada böyle bir başka yardımcısı var. Bir taraftan acayip korumacı, elinde kamçı, öbür taraftan da muazzam bir rüşvet şeyi vardı, hatırlarsınız. Şimdi bu model kurumsallaştı Türkiye'de. Yani bir tarafta çok tepeden inmeci bir koruma modeli, öbür tarafta hile ve kurnazlıkları geliştiren bir siyasi model. Bu Türkiye'nin aslında genel siyasi modeli. Yani sadece koruma modeli değil, çevrede böyle, her konu, sosyal konular da böyle. Şimdi bu dikotomi, yani devlet sınıfına dönüşen bir koruma modeli, devlet şeyine dönüşmüş artık bir modernlik biçimi, laik olmayan bir model. Aynı Diyanet İşleri nasıl şeye bağlı olması gibi Kültür Bakanlığı da aslında aynı durumda yani şu anda. Orman Bakanlığı da aynı durumda aslında bakarsanız. Yani bunların hepsi aslında Kültür Bakanlığı kültürü yok ediyor. Çevre Bakanlığı çevreyi, Orman Bakanlığı ormanı yok ediyor. Koruma kurulları da kültür varlıklarını yok ediyorlar yani bugün bu modelde. Çünkü o demin söylediğiniz gibi travmatik bu model. Yani bu düşünün yani onun yapma bilgisini böyle temsil ettiğiniz hani bunu yapacaksın demek bir ustaya bir sınıf şeyi var burada yani terörü var burada. Çok ciddi bir şiddet içeren bir bilgi. Dolayısıyla tabii ki karşıtını musallat ediyor. Yani musallatoloji meselesi, antoloji dediğimiz tersten gelerek bütün siyasi şeylere belirler oldu ve bugün bu yüzden modernitenin bütün kurumları çöktü gibi. Karşıya bakarsanız şehir planlama hakkındaki düşüncelerinizi herhalde söylemenize bile gerek yok. Dolayısıyla burada mesele bunun sorgulanması aynı zamanda yani insanların içine girdikleri, kendi gelecekleri yani kültürel mirasın aslında bir ekonomi refah sağladığını, yerel ekonomiyi güçlendirdiğini, insan hatta demokrasiyi ilgilendirdiğini görecek insanlar. Bugünkü modelde maalesef bu görülemiyor. Bu yüzden de yani UNESCO'nun şu anda uluslararası bir platform olarak bakarsak normları bizim açımızdan çok önemli. Türkiye'nin imzalamadığı henüz sözleşmeler var. Fakat şu adaylık meselesi lütfen. Şu anda aday adayı. Adalar aslında aday adayı. Şu anda başvurdu belediye. Bunu takip edelim. Bence çok önemli bir gelişme olur. Hiç olmazsa bir yönetim planı hazırlama yükümlülüğü üstlenecek belediye çok yakında. Eğer biz bunu söylediğimiz anda belediye hatırlarsa yönetim planı hazırlamak kaygısını gözetmek zorunda kalacak. O zaman ne yapacak? Kesişimsel bir yöntem uygulayacak. Ziyaretçi yönetiminden ulaşımına, kıyıların yönetiminden müştereklerin kullanımına, her şeyle ilgili mutlaka halkın görüşünü almak zorunda kalacak. Biz bunu diretelim yani. Bu adaylık süreci sadece buraya işte burası bu statüyü kazansın da yapılmış bir şey değil. Ne olur bu girişimin amaçlarını unutmayalım. Ben bunu hep söylüyorum. Yani burada dünya mirası olsun, işte şey olsun, seçilsin diye bu girişim çok emek verdi insanlar, Işık başta olmak üzere. Bu unutulmasın. Bu insanlar bunun için emek verdi. Yani şey için değil, listede adalar yer alsın diye değil. Bu metodu kazanmak için, edinmek için diyelim. Alors moi je voulais vous donner un exemple qui est pour moi un très mauvais exemple. Donc la problématique du site, la reconnaissance patrimoine mondial, quelquefois est négative pour un lieu, absolument négative. Pourquoi? Parce qu'on va amener des hordes de touristes dans ces lieux. Si vous allez au Cambodge, à Angkor Wat, il n'y a que la nuit que vous pouvez le voir, mais la nuit vous n'avez pas le droit d'y aller. Moi j'y vais parce que je vais avec les Cambodgiens, mais vous n'avez pas le droit d'y aller. Et vous avez des hordes de Chinois. Donc, problème de certains sites, par exemple, c'est le type de population qui est là. Cette population, ça ne les intéresse pas. Moi, j'étais terrorisée, ça me faisait très mal quand je rentrais dans Sainte-Sophie, avant qu'elle soit comme elle est maintenant. Bon, parce que je n'y mets plus les pieds à Sainte-Sophie maintenant, hein, vu ce qu'elle est devenue. Mais bon, quand j'avais la chance de pouvoir encore rentrer à Sainte-Sophie, et que je voyais ces hordes de gens
qui rentraient, qui prenaient leurs photos et puis qui ressortaient. Voilà, et c'est pour ça que je dis l'éducation. Donc il faut faire très attention. Et aussi ne pas chasser cette population qui donne le tissu. Je veux dire, moi, quand je suis à Buyukada et que le soir, les hordes de touristes sont partis et qu'il y a les gens, hein, on est allé manger dans un petit restaurant populaire. Moi, j'ai adoré parce que c'est les gens de Buyukada. Et le jour où on enlève ça, c'est ce qu'on a fait encore pour les Chinois, parce que les Chinois ils donnent de l'argent, qui nourrissent les politiques. Rien à voir avec ce qui se passe ici, hein, c'est vraiment bon. Donc, ça, c'est vraiment un problème. Il faut faire très très attention, être très sensible et faire comprendre aux gens ça, que ce sont eux les réels propriétaires de ces patrimoines, que ça leur appartient à eux et à leurs enfants, que c'est à eux de faire en sorte que ces patrimoines continuent à vivre de façon réelle et non pas musée. On ne doit pas transformer en musée. Evet, musallatoloji diye bir kelime gerçekte yok ama değil mi? Benimki kavramı değil. Not Bu aldım. Derrida'nın meşhur hayaletler kitabında, Marx'ın hayaletler kitabında Evet, şimdi Christian'ın söylediğine gelelim. Dünya mirasının parçası olmaz sorunsalı. Bu dünya mirasının parçası olmak bazen negatif olabilir. Bunun nedeni miras olan yerler bir anda turistik mekanlar haline geliyor ve buraya turist sürüleri geliyor. Ve buranın dokusunu daha çok bozuyorlar. Bunun bir örneği Kamboçya'da vardı. Kamboçya'da belli bir saatten sonra bazı yerlerde Çinlilerden başka kimse yok. Çünkü Çinlilerin parası var. Oralarda da kimse yerlileri istemiyor çünkü paraları yok. Daha önce geldiğimde, Ayasofya'ya gittiğimde daha çok hoşuma gidiyordu. Şu anda gittiğimde içeri giriyorum. Bir sürü insan var. Bunların tek amacı bir tane fotoğraf çekip dışarı çıkmak. Dün adada dışarı çıktığımızda bu turist sürüleri gittiğinden, yani ben de o gruptayım. Bu turist sürüleri gittikten sonra küçük bir restoranda yemek yedik ve gerçekten orada bu adanın yerlileri vardı. Ve o yerlileriyle, sadece yerlileriyle bir arada olmak bizim çok hoşumuza gitti. Turistler etrafta olmadan bu benzer yerlerde de böyle. Bunun çözümü de belki gene eğitimden geçiyor. Buranın gerçek sahiplerine ve onlardan bu mirası devralacak çocuklarına bu farkındalık eğitimle mümkün olduğu kadar fazla aşılanmalı. Anlattığım diye. Ve dışarıdan birisi olarak ve aynı zamanda Türkiye'de mimarlık eğitim içinde olan birisi olarak çok aynı zamanda sorumluluk hissediyorum bu konuda. Çünkü öğrencilerle yani Türkiye içinde geziye çıkınca şimdiki nesil, yani üniversite öğrencileri nesil ahşap evlerine girmemiş hayatında gibi öyle mimarlık öğrencileri. Ve mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyim. Öğrencilerin yarısı İstanbul dışından geliyorlar ve İstanbul'u görmeye vakit olmuyor. Çünkü çok meşguller. Neyse ben sormak istiyorum. Bu Nice'da kültürel mirası yapınca bu yerlilerin eğitimi ya da yerlilerin tepki nasıl oldu? Yani İstanbul'u nasıl kıyaslayabilirim? Elle va ajouter quelque chose en tant que déjà étrangère, mais aussi quelque chose. Elle vit à Istanbul et elle était dans une situation assez fort de cette architecture à Istanbul. Je pense qu'il y a une attitude. Et elle dit qu'elle dit malheureusement qu'elle dénonce le fait que beaucoup de ces élèves viennent de la culture et parce qu'ils sont très occupés, n'arrivent pas à s'ouvrir parce que le soir, ils rentrent chez eux sans pouvoir découvrir l'histoire.
Nice, quand vous avez fait ce projet à Nice, les autres projets de protection, donc Oui. vous avez donné cette éducation à des gens, et donc comment ils ont réagi? Est-ce que c'était simple, c'était difficile? Comment ils ont réagi à l'éducation à ce niveau? Alors je reprends l'exemple de Palerme, parce que c'est vraiment à ce niveau-là celui que j'ai le plus vécu. Donc, non, je ne parle pas d'italien, je ne mettrai pas. Sì, immagino che lei capisce l'italiano. Mais le français. Je parle en français. Donc, le problème de Palerme est très intéressant parce que c'était une petite ville, Palerme, avant la guerre. Et Palerme est devenue une ville d'1 million d'habitants, une conurbation. Avec des gens aussi qui sont venus. C'est moins loin que l'Anatolie, mais ils sont arrivés, peut-être culturellement, c'était la même dichotomie. Ils sont arrivés de l'antérieur de la Sicile. Donc ils arrivaient dans les années 60, 70, de villages où il n'y avait pas l'eau courante. Et quand ils arrivaient à Palerme, très pris par leur activité, et ils vivaient dans les ghettos de la Nouvelle Palerme. Et ils ne connaissaient pas la Nouvelle Palerme. Donc c'est ça, il faut faire comprendre. Excusez-moi, je ne suis pas bien. Il faut faire comprendre à ces populations qu'il faut prendre le temps d'aller voir comment c'était et de se dire ça m'appartient. Et c'est pas parce que c'est vieux que c'est laid, non. Ce qu'il y avait dans les villages, c'était très beau. En Anatolie, ce qu'il y a, c'est beau aussi. Et faire les comparaisons. C'est ça qui est le problème, de croire que ce qui est ancien, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux regarder ce qui est moderne. Non. Evet, şimdi örnek vermek gerekirse Palermo'daki örneği vereyim. Palermo savaştan önce küçük bir yerdi ve Kurtuluş Savaş'tan sonra 1 milyona ulaştı. Ve Türkiye'deki İstanbul Anadolu'dan gelenler gibi Sicilya'nın çevredeki bölgelerinden Palermo'ya büyük bir göç oldu. Bu Palermo'ya yeni gelenler Palermo'nun etrafındaki gecekondu mahallelere, yani gettolara yerleştiler. Bu insanlara gerçekten bu şehir benim şehrim, ben buraya aitim veya bu aidiyet duygusunu oluşturmak hiç de kolay bir iş değil. Je crois qu'il faut prendre le temps, surtout quand on a la chance, l'opportunité de travailler avec un public jeune, de les prendre par la main et de les amener et de leur faire découvrir le lieu où ils vivent et leur demander aussi de raconter comment c'était chez eux. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les écoles d'architecture, avec mes élèves, surtout quand c'était des élèves qui venaient d'autres pays, pour leur demander de raconter un monument, un endroit, ou à partir de la littérature, de raconter. Evet, bu gelen gençlerin gene eğitimle ilgili konuştu. Bu insanları eğitirken bu insanları bazen bir tekil kültür varlığıyla eşleştirip o eseri sahiplenmesi, onun hikayesini anlatması, edebiyattaki yerini anlatması, onunla ilgili bir örnek vermesi sağlanabilir, birebir eşleştirmeler yapılarak. Bir de başka yerden gelen kendi yerinden Evet, bir evet. anlatım. Evet, ve aynı zamanda başka yerlerden gelen, yani şehir dışından gelen öğrencilere de kendi geldikleri yerdeki kültür varlıklarının nasıl olduğunu anlattırarak çalışabilir. Par exemple, pour Istanbul, j'ai oublié je m'en veux, j'ai oublié son titre. Un roman de Pamuk. Bon, Pamuk, il y a des choses que j'aime bien et des choses que j'aime moins. Et ce roman-là m'a vraiment intéressée. C'est l'histoire d'un marchand de boissons, votre boisson typique de l'hiver. Boza. C'est l'histoire du marchand de Boza qui tourne à travers toute la ville. Il arrive de l'Anatolie. Ah, il y a l'histoire de la famille aussi. Il tourne dans toute la ville. Et malheureusement, les éditeurs ne donnent pas la carte d'Istanbul. Donc pour moi, c'était plus simple quand j'ai lu ce livre, parce que je connais Istanbul, et j'ai pris ma carte d'Istanbul. Et ça, c'est un livre qui m'a vraiment marqué, parce que vraiment là, on comprenait l'épaisseur de la ville. Et donc moi, mes étudiants, je leur donnais beaucoup de livres comme de ce type-là à lire,
sans parler du fameux Italo Calvi dans Città Invisibile. Donc ça, c'est ma bible de travail. Hein. Et d'autant plus, alors, chose très drôle. Donc je leur demandais de dessiner, puisqu'ils élèves en architecture, de me dessiner la ville qu'ils avaient choisie dans les récits donc, d'Italo Calvino et de me la formaliser. Et j'étais sidérée de revoir chaque fois la Pigna de Sanremo. Il me dessinait Sanremo. Sanremo, c'est la ville d'Italo Calvino, parce qu'il est arrivé très petit. Il est né à Cuba, on le sait. Mais il a grandi. Son éducation avec son père, qui était agronome, c'est Sanremo. Et les étudiants me dessinaient Sanremo. Orhan Pamuk'un bazı kitaplarını okudum, bazı kitaplarını çok seviyorum, bazı kitaplarını sevmiyorum. Okuduğum kitaplarından bir tanesi ismini hatırlayamadı. Bir boza satıcısı var ve bu boza satıcısı bütün gece İstanbul'u mahalle mahalle geziyor. Ama böyle bir kitabı okurken elinizde harita olmadığı zaman bir yabancı olarak bunun neresi olduğunu anlamak hiç kolay değil ve çok fazla bir şey ifade etmiyor. Buna benzer şekilde kendi öğrencilerime benzer kitapları tavsiye ederek onlardan kitapta bahsedilen yerlerin haritalarını çıkarmalarını istedim ve hatta bazen kitapları verirken de kitabın geçtiği yerlerin haritasını vererek o kitabı okumalarını istedim. Evet, bir verdiği örnek kitaplarımızı görmeyen şehir ve Sanremo ile ilgili değil mi? Yani öğrencilere hayali şehir çizim dedikten sonra Sanremo'ya benzer, yani onu bilmeden Sanremo'ya benzer bir şey çizdiler ki Sanremo aslında Calvino'nun şehri. Demek ki bilinçaltı bütün bu hayali şehirlerden. Evet. Evet, yazarın kitabını yani Görülmez Şehir kitabını örnek olarak öğrencilere vermiş. Öğrenciler o kitapta geçen yerin haritasını çizmişler ve o harita aslında o kitabın yazarının doğduğu şehrin haritası olarak ortaya çıkmış. Yani çünkü yazar aslında o kitabı yazarken bilinçaltında kendi doğduğu şehrin mahallelerini anlatmış. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous savez qu'il y a un lien entre Istanbul et Sanremo. Est-ce que vous le savez? Non. Qui est lié à qui? Au dernier sultan. Yani Sanremo'da Vahdettin İstanbul'dan sürgüledildikten sonra Şam'a gelmeden önce aslında ilk Sanremo'ya gidiyor. Orada Villa Nobel'de yaşıyor. Il va aller, il va vivre à Sanremo, un passage à la Villa Nobel. Il va mourir dans un hôtel à côté qui présente et le lycée de Sanremo. Evet, bu hikayeyi başka yerlerden de biliyoruz. Yani Vahdettin İstanbul'dan ayrıldıktan sonra İngiliz zırhlı binip İtalya'ya gidiyor. Sanremo'da işte Villa Robert'te bu çok belgesel var bununla ilgili. Ondan sonra galiba orada vefat ediyor, cenazesi Şam'a getiriyor. Son funérailles a été passé à Damascus, donc le corps a été enterré à... Voilà, Damas. Şey de vardı, Raimondo de Rocco, Sanremo'da. Evet, Raimondo, İstanbul'da binaları olan mimar Raimondo Ronco'nun da orada mı? Oraya yerleşiyor orada. Evet, oraya yerleşiyor ve orada ölüyor Sanremo'da. Sanremo, c'est bien connu. On a entendu déjà plusieurs fois. Oui, parce qu'il y a eu aussi un traité à Sanremo Oui. qui vous concerne. Evet. Şimdi ben eğitim deyince ben de eğitimle uğraşıyorum, oyunla uğraşıyorum. Oyuncaklı, tahta oyuncakla. Çocuk bir kere sevdiğini, tanıdığını koruyor. Yani çocuğu tanıştırmak lazım herkes için, her şeyi işlerle. Benim de böyle oyunlarla interaktif yetişkin ve çocuğu içine alacak bir T istasyonum var. Şeylerle anlatıyorum esasında farklı oyun sanat istasyonları. Şuradaki işte Malta eriği ağacıyla belki Taş Mektebi'de ilişkilendirirsiniz vesaire. Orada hani oyun kültürünü, oyuncakları hem denemesini, tanımasını, yapmasını, üretmesini yetişkinin hep bir arada bunu yapmaya çalışıyorum. Bir arkadaşım var, Elvan Anadolu Kültür Mirası'nın izinde bir çocuklar için bir kitap çıkardı. O da interaktif bir kitap. Çocuk, yetişkin bence hani birazcık böyle oyun falan, yani mesela topaç topu turlayarak
bir şeyler yapabiliriz. Yani ben bu konuda katkı sunabilirim. Onu söyleyebilirim. Yani oyunlu falan. Farkına varın. Elle ajoute en fait, elle est dans l'éducation et elle est expérimentée dans l'éducation, que ce soit des adultes et des enfants, mais elle utilise la méthodologie interactive d'apprendre par l'expérience. Et donc elle a parlé d'un méthode T où vous arrivez à rattacher un élément, par exemple le métier, par exemple elle a donné. Et elle a dit qu'en fait l'éducation, en plus dans tout ce processus, est quand même, comme vous dites, est primordial et qu'il faut effectivement sensibiliser les gens par l'éducation, dans l'éducation l'interaction. Elle dit qu'elle pourrait apporter son grain de sel, parce qu'elle est expérimentée dans ça, si jamais on pouvait adopter ce fait. Var, içeriden var mı soru? Belki bir ara verelim. Evet, ara verelim. Bir ara verelim. Evet, ara o zaman.